Tekrar merhaba. Burla Kite Camp'e geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Az önce de bahsettiğimiz gibi hocamızın çeşitli yerlerde kitesurf dersi vermişliği var. Şimdi Urla Kite Camp'teyiz. Şu anda hocam Urla Gülbahçe'de bu okulu işletmekte. Hocam birazcık senden dinlemek isterim. Burası benim hayallerimin gerçek olduğu bir yer diyebiliriz. Çok şükür burası olduğu için çok mutluyum. Çocukluk arkadaşım Sarp'la beraber yaptığımız bir yer. 5 sene oldu burayı açalı. İşte pandemi falan derken istediğimiz noktalara geçen yaz itibariyle geldik diyebilirim. Urla Gülbahçe'nin de gelişmesiyle beraber burası bir numaralı kite eğitim yeri olacağını eminiz. Burada tabii bir süredir eğitim veriyorsunuz. Güzel de bir rüzgarı, geniş bir alanı var. Ben de çok kez kite yapmışlığım var. Hatta tabii aynı zamanda hocam siz eğitmeni de olduğunuz için ben kiteboard eğitmenlik sertifikamı sizden burada almıştım. Evet. Zamanında. KB4 sayfası US4 olarak geçiyor şu anda tabii. Uçurtma sörfü olarak, eskiden kiteboard olarak geçen ismindeki şey. Tabii burası benim için de çok özel bir yer. Bu kiteboard eğitmenlik sevdama burada başladım. Senden de tabii bir sürü şey öğrenmiştim zamanında. Ya burası tam teşekküllü bir kite okulu diyebiliriz. Öğrencilerimizin konaklama, yeme içme ihtiyaçlarını da karşılayabildiğimiz full paket bir yer burası. Buraya gelen insan kite kampına girmiş oluyor. Yani kite spor odaklı. Gün boyu ye iç kite yap, devam et şeklinde ilerlediğimiz bir yer. Tabii buraya isteyen gelip çadırını da atabiliyor, çadırda da kalabiliyor. Çok güzel pizzalar oluyor, pizzalar. Hatta bazen de çeşitli surf filmleri izlediğimiz geceler oluyordu Evet, burada. film gecelerimiz oluyor. Surf kültürünü yansıtan. Buraya 15-20 tane çadır giriyor. Güzel butik odalarımız var. Pizza yapıyoruz. Çok güzel. Partiler yapıyoruz, eğleniyoruz. Güzel bir yer. Vallahi daha da nicelerin hocam. Bir Sağ ol. sürü güzel şey yani. Umarım daha da güzelleşir burası. Şimdi tabii birazcık ben şeye dönmek istiyorum hocam. Kitesurf'ten yani High Society nedir bahsettik. Kitesurf'ün başlangıç hikayesinden bahsettik. Birazcık da hocam senin geçmişten gelen hikayeni merak ediyorum. Yani ekstrem sporlara girişin, ilk nasıl başladın, hayat hikayen, yani Ankara'dan Hawaii'ye uzanan anıların, birazcık bunlardan bahsedersek ilk nasıl başlamıştık? Tabii ben Ankaralıyım biliyorsun. Ve bir abim var, Burak. Abimin çok desteği, teşviği oldu benim bu sporlara girmemde. Ben daha yürüyemezken abim evin içinde paten yapardı, böyle ayakkabının üzerine giyen patenlerden. Daha Türkiye'de yokken kaykaya başlamam. Benim bu kayma sevdamı, evin içinde sürekli kaydığımı gören ailemin beni kayağa göndermesi. Çok küçükken, 8-9 yaşlarındayken Ankara Elmadağ'da kayağa girmem. Ve o kayak kampında il birinciliğinde birinci olmamla bayağı bir gaz alıp hayatımın geri kalan kısmını da hayatıma adamak Aynen. bir şekilde küçük yaştan başladığım için o adrenalin, o kayma hissine bir türlü bırakamadım ve bırakmak da istemedim. Bütün planlarımı bu konuda yaptım. Ailemin bu konuda tabii çok büyük desteği oldu. Bu hobilerimin, bu sporların peşimden gitmem için inanılmaz destekleri oldu. Onların sayesinde işte üniversiteye, Hawaii'ye gitmem. İşte ondan öncesinde 12 yaşından beri Çeşme'deki yazlık evimize windsurf öğrenmem. Sonra snowboard'un çıkışı. Snowboard'u çeşitli dağlarda yapmamız. İşte ilk snowboard yarışmasını kazanmam. Alaçatı'yı keşfi, Alaçatı'daki ilk windsurf yarışmasını kazanmam gibi bir takım ikonik olaylarla hep beni sürekli böyle bir bana yeni gazlar veren olaylar silsilesinde bugüne kadar geldik. Tabii hocam, hani bunlar çok güzel hikayeler. Ben birazcık windsurf'e şimdi basmak isterim. Yani windsurf'e Çeşme'de mi başlangıç oldu? Nasıl ilerledi? O zamanlar windsurf yapman neleri etkiledi? Nasıl başladın? Bunu windsurf'ü birazcık daha detaylı anlatabilir misin? Windsurf yine abimin desteğiyle ilk windsurf'ü abim almıştı. O ve arkadaşlarından arta kalan zamanlarda ben de windsurf'e biniyordum. Ondan öncesinde ilk windsurf'ümüzü de bizim koyda olan bir Fransız aileden görmüştük. Daha sonra tabii Çeşme'de windsurf, ondan önce 70'li yıllardan beri windsurf yapılıyor Çeşme'de. Yıldızburnu'nda yapılıyor, Boyalık plajında yapılıyor. İşte abimle beraber windsurf'e başladıktan sonra böyle bir windsurf bizim bir grubumuz vardı. İşte Arda Çayırlılar, Murat Bükeyler falan hep beraber
Ilıca plajında yine dalgalarla oynadığımız, işte sinker boardlar, küçük boardlarla takıldığımız bir grubumuz vardı. Ilıca Körfezi'nde bir Ilıca plajı, oradan Boyalık, oradan Kumruyeme'ye gitmeler, oradan Paşa Limanı'na geçmeler gibi çok eğlenceli yazlarımız geçti. Tabii biz yazları bu şekilde geçirip kışın Ankara'ya dönünce kibrit kutusuna kapatılmış çekirge gibi hissediyorduk kendimizi. Haklısınız. Genelde hep board sporları ve surf yaptığım için, kışları da kayak yaptığım için yine dergiye geleceğim. Bir windsurf dergisinde snowboard'u gördüm. Ve ilk görüşte aşık oldum o snowboard aletine ve hemen yurt dışından sipariş verip yine annemin büyük desteğiyle, babamın desteğiyle yurt dışından bir snowboard getirip Snowboard'a. Ankara Seymenler Parkı'nda snowboard'a başlamam da bayağı erken yaşlarda oldu. Bir şey merak ediyorum hocam. Alaçatı'nın ilk windsurf zamanları. Burada da bir fotoğraf görüyoruz. Yani Alaçatı'da o windsurf kültürünün oluşması, başta bildiğim kadarıyla yabancıların getirdiği windsurflerle falan insanların haşır neşir olmasıyla Ya şöyle oldu. ilerliyor. Biz dediğim gibi daha çok Ilıca Körfezi'nde windsurf yapıyorduk. Turistler falan da oluyordu yaptığımız. Turistin biri bize Alaçatı'yı söyledi. Dedi ki burada rüzgar olmadığı zaman, kestiği zaman Alaçatı'da rüzgar oluyor. Bize babamıza rica ettik. Baba bize Alaçatı'ya, burada rüzgar yok, bizi Alaçatı'ya götür falan diye. Yani biz Alaçatı'da surf yaptığımız zaman orada kimse yoktu yaptığımız. Biz turistin bir tanesi götürdü bizi. Ondan sonra Alaçatı'da gitgide bu sporun geliştiğini gözümüzle gördük. Bizden bağımsız başkaları da belki yapıyordu ama biz gittiğimizde bir windsurfçü görmemiştik orada yapan. Tabii bu fotoğraflarda bir sürü Çeşme'de, işte bu Ilıca Körfezi'nde çekilmiş bir fotoğraf olarak düşünüyorum. Tabii Ilıca yine burası daha Boyalık tarafları. Çok eski güzel fotoğraflar. Windsurf benim hayatımdı. İşte zaten üniversite eğitimini de windsurf'ün başkenti olan Hawaii adalarında, Maui'de geçirdim. Maui'ye geçiş nasıldı? Heyecan yani gittiğinde ilk başlarda orada ne hissettin? Çok farklı bir yerden büyük dalgalar bir anda karşına çıkmaya başladı. Farklı bir kondisyon görmeye başladın. Hem de farklı bir kültürle tanışmış oldun. Nasıldı abi deneyimlerin Hawaii'deki? İlk işte Hawaii'ye windsurf için gittiğimiz 2 haftalığına gitmiştik yaz tatilinde. Orada tabii çok büyük dalgalara çıkamamıştık ilk gidişimizde. Yani o kadar devasa dalgalar bir kırılıyor, gök gürültüsü gibi böyle sesi geliyor falan. Biz daha küçük dalgalı olan yerlere gittik. Gerçi Hokipa'da da çıkmıştık mesela, bu Hokipa'nın küçük dalgalı olduğu zamanlar. Orada yine rüzgar buradan geliyor, dalgalar buradan geliyor. Direkt yine uçma hissini yakalamıştık. Ama daha sonra ben üniversite için oraya gittikten sonra, bir 4-5 sene geçirdikten sonra dalgaları daha iyi kullanmaya başladım. İlk Hawaii seyahatimizde den itibaren de dalga sörfü tecrübemiz oldu. Hatta bir kötü bir anımız daha var. Onu da sana anlatmıştım. Evet, bir dalga sörfü. İlk defa dalga sörfü deneyimleme anınızdı sanki diye hatırlıyorum hocam. Doğru mu? Tabii ben biliyorum da arkadaşların da dinlemesi açısından bu anıyı tekrar anlatabilir misin? Ya işte gittik biz Hawaii'ye. Windsurf yapacağız. Rüzgar yok. Bari dedik dalga sörfü yapalım. İşte o zaman Çeşme'nin iyi sörfçülerindeniz. Böyle 18 yaşındayız daha. İşte gittik orada dedik, sörf kiralayacağız. İşte dedik bize nerede sörf yapabiliriz? Kiraladık boardları. Nereye gidelim? İşte şuraya gitmeyin. Orada işte altitude problem var falan. Altitude mu? Yüksek dalgalar. Dedik yüksek dalga var, biz oraya gidelim falan. Aslında bizi uyarmışlardı. Orada davranış bozuklukları var. Oraya gitmeyin gibisinden diye uyarmışlar. Biz yine de oraya gittik. Orada arkadaşım Ogeday'la dalga sörfü yaparken arkadaşım Ogeday başka bir lokalin dalgasını yakaladığı için o zaman çok büyük bir racon bozukluğuymuş. Onu orada bilmiyorduk biz tabii. Yerlilerle bir kavga etme durumumuz oldu. Daha doğrusu bir dayak yeme olayımız oldu. Yerliler arkadaşım Ogeday'ın kulağını patlattılar. Tabii su alıp patlatmışlar. Tabii orada o gelenekmiş yani. Bir lokal bir yerde turistler yapmasın diye o turistin kulağını patlatıp 2 hafta o insanı sudan uzak tutuyorlarmış. Böyle de bir kültürü bu şekilde öğrenmiş olmanız tabii. Ya orada yabancılara karşı bir düşmanlık yok ama turistlere karşı bir şeylik var. Lokal kafası yani. Orada bir tabii böyle slip mayolarla, küçük onların tarzı olmayan mayolarla falan suya çıktığın zaman bir değişik bakıyorlar. Ondan sonra dediğim gibi dalga sörfünün de çok ciddi bir kültür olduğunu, işte başkasının dalgasına çıkmaman gerektiğini gibi birçok şeyi öğrendik. Zaman yaşayarak öğrendik. Ama windsurf'te her zaman ilk çıkar çıkmaz daha iyi yaptığımız için oraya direkt adapte, aynen. Gördük, evet. Direkt adapte olabildiniz. Tabii çok
önemli. Yani çok güzel videolar. Tabii orada bir sürü insanla, yani dünya çapındaki insanlarla artık birlikte kayma fırsatını bulmaya başladınız. Gelişme çok daha hızlı olmuştur. Tabii görerek öğrendik. Ya birçok şey, herkes bütün hareketleri, ilk taklayı orada attık. O insanlar çatı çutur takla atınca sen de korkmadan yapıyorsun. Çeşme'de de çok loop atma girişimimiz olmuştu. Yine Ilıca'da döndük, board'un üzerine indiğimiz olmuştu ama çok net değildi. İlk taklayı attığımız zaman dünyalar bizim olmuştu tabii Hawaii'de. Yani Buralarda herhalde artık taklalar, yükselmeler, orada bir şey Evet. olmuşsun hocam, şeyden ayrılmışsın da. evet. Orada yani tabii sert kondisyonlarda artık iyice alışmış vaziyette kaymaya başlıyordunuz. 25-30 knotlarda, 25-30 knotlarda efsane fotoğraflar. 3-5 feet dalgada. Tur 1. Tur 1'den birazcık da tur tabii. Tur 1 orada işte yarış için kaydolurken senin yelken numaran ne dediler. Hı hı. Ben de Tur 1 dedim. O şekilde kaydettiler. Hı. Genelde zaten serbest disiplin, dalga disiplininde yarışıyordum. Zaten Türkiye'de herhangi bir kulübe bağlı olmadığım için herhangi bir yelken numaram yoktu. Hı hı. Genelde hep ben serbest disiplin olduğum için, yani federasyonun tanıdığı branşlar değil yani genelde olimpik sınıf Division 2 falan windsurf yapılıyor Türkiye'de. Ama bu tip serbest disiplin dalları federasyonumuzca tanınmadığı için bir yelken numaram yoktu ama orada o şekilde kaydettirmiştim. Şu an hala Amerika'da kayıtlı bir numaradır Tur 1. Burada bir Türk bayrağı yarışlardan Evet, herhalde. bu Aloha Klasik yarışları, Hı hı. bilirsin, çok efsanevi bir dalga disiplin yarışmasıdır. Oraya da katılma imkanım oldu. Orada da rica etmiştik Türk bayrağını başa asın diye. Sağ olsunlar başa astılar. Sene kaçtı hocam burada? 97. 97 senesinde. Burada sanki tekrar. Ben üniversite eğitiminden master arasında bir sene ara verdik ve bir sene boyunca Maui'de yaşadık. O Biz- windsurf'ü çok geliştirdiğim bir sezon oldu. Yani üniversite sonrasında hani boş bir Bir zamanda. sene orada OPT, Optional Practical Training, yani çalışma hakkımızın da olduğu senemizi Maui'de geçirdik abimle beraber. Orada part time çalışma, full time windsurf şeklinde. Orada merak ettiğim şeylerden bir tanesi, mesela en tehlikeli yaşadığınız anılardan bir tanesini hatırlıyor musun hocam? Böyle sonuçta biz yani tehlikeli sporlar yapıyoruz. Ne bileyim, çok klasik bir sorudur. Hiç köpek balığı gördünüz mü? Ya da işte bu tarz, ya da bir işte dalgadan çıkamamak vesaire falan filan. Yani hepsini gördük. Köpek balığı gördük. Yanından balina atladı. Köpek balığı gördük. Çok korkmadım açıkçası köpek balığından. Çünkü korkmamamı söylediler. Bir şey yapmadığımı söylediler. Nasıl köpek görünce korkmuyorsun? Orada köpek balığı görünce korkmuyorsun. Surf maceramız biraz tehlikeliydi işte. O çok misafirperver olmayan surfçilerle olan. O tip. Dalga altında çok nefessiz kaldığım oldu. Dalgaların işte kayalara yakın kırıldığı yerlerde bocaladığımız oldu. Ama bir şekilde bir hasar almadan geçirdik günlerimizi. Limitlerim dahilinde, çok fazla limitlerimin üstünde bir kondisyonlarda yapmamaya çalıştım. Hep aşama aşama kaydediyordum. Tabii bunlar da güzel limitler hocam. Şöyle bir dalgaya baktığımızda Yani sağlam limitler olduğunu görebiliyorum. windsurf'e dalga sürmek benim için şu anda hala en çok sevdiğim sporlardan bir tanesi. Yani şurada kite da olsa yine windsurf yaparım. Ama Türkiye'de kite'ı tercih ediyorum çünkü dalga olmadığı için. Ama wave riding Windsurf'lere windsurf'te çok iyi oluyor. Çünkü dalgayı sürüyorsun ve geri dönüşte uça uça gidiyorsun. Çok sevdim. Efsane fotoğraflardan bir tanesi tabii. Ya bunlar da işte süpermarkette satılan su geçirmez disposable kameralar çekilmiş. Arkadaşlarımıza rica ettik, çektiler. Enteresan, orada arkadaş çekerken yüzerek mi geliyor yanınıza? Windsurf'le duruyor, çekiyor, tekrar koluna takıyor kamerayı. Tabii ne GoPro var ne bir şey var o zamanlar. Birkaç tane profesyonel kamerayı da çekimlerimiz de var. Onları da üniversite finanse etmişti. Profesyonel çekim yapmıştık. Yani birkaç günlük çekimlerden iyi ki çekmiştim. Mesela dalga sörfünde hiç fotoğrafım yok. Orada 5 sene boyunca sörf yaptım ama hiç fotoğraf çekmek aklıma gelmedi. İşte aynen. O zaman daha farklıymış. Şu video da tabii çok hoşuma giden bir video hocam. Bu videonun üzerine de konuşmak isterim birazcık. Helikopterler. İşte bu oradaki aletimiz içinde
Boy boy windsurfler, dalga sörflerini koyduğumuz Bu araçla gidip her yere kampa gibi. O içindeki raflar da portatifti. Bazen çıkartıyorduk, içinde yatıyorduk, kamp kuruyorduk bazı yerlerde. bu videoda tabii Kiteford'da. Evet hocam bayağı bir su sporlarından bahsettik. Windsurf olsun, kitesurf olsun, dalga sörfü hikayelerini de dinledik. Şimdi birazcık muhabbetimizi dağ taraflığına yani kayakla hatta daha çok snowboardla olan ilişkinle ilgili bir şeyler anlatabilir misin bize? Snowboardla nasıl başladın? Tabii ben işte dediğim gibi kayakla başlamıştım. Kayak yarışçısıydım. Ankara'dan çıkıp böyle Erzurum, Kayseri, Bingöl, Uludağ yarışlara katılıyordum. Ama çok stresli geliyordu bana. Çok yarıştan biraz sıkılmıştım açıkçası ufak yaşıma rağmen. Orada snowboard'u görünce Windsurf dergisinde ben kayağı maya bıraktım. Dedim ben soul rider, snowboardçu olayım dedim. Zaten yazlarda windsurf yaptığım için. O şekilde board spor olduğu için zaten benim için çok natüreldi. Sanırım ilk snowboard yapanlardan bir tanesiyim. Hatta Türkiye'de düzenlenen ilk snowboard yarışmasını da kazanmıştım 93 yılında. Vakko Roma'nın düzenlemiş olduğu. Ama daha sonra tabii snowboard yarışmaları yapılınca dediğim gibi onu da kendimi tutamayıp yarışlara tekrar katılmaya başladım. Daha çok serbest disiplin, freestyle dalında yarışmalara katıldım. Bir dönem bayağı bir yarışlara katıldık işte, biliyorsun. Hatta araba kazanmışlığım bile vardır bir yarıştan diye biliyorum. Evet. O zamanlar yarışlarda araba ödülleri Evet. falan veriliyordu. Motor ödülleri verildiğini biliyorum. Hangi yarıştı hocam o? Jim Beam'in düzenlemiş olduğu işte TV8 yayınlıyordu galiba. Ford Ka araba büyük ödül Ford K'yı kazanmıştım. Bir de Suzuki motosiklet kazanmıştım. Bir de bir sürü cep telefonları falan Ericsson, Nokia. Tabii Nokia'nın da sponsor olduğu dönemler. Sponsor olduğu dönemlerde. Evet. Ya bir dönem epey bir yarış kazandım. Amerika'da da belli bir yerlere gitmiştin sanki snowboard yapmak için. Hawaii'de okurken dağ civarlarında yaşayan arkadaşlarımızın yanına ziyarete gittim. Kanada'da Whistler'a gittim. Orada efsanevi Craig Kelly kampına gittik. Orada o zamanlar halfpipe'ların elle yapıldığı zamanlardı. İşte orada halfpipe yapımı karşılığında işçi olarak gidip işte orada birkaç hafta kaldığım oldu. Colorado'ya gittim. Yani windsurf'ten, yani Hawaii'ye tam gitmeden önce o Vakko Roma yarışını kazanmıştım. O yüzden Hawaii'de çok kalbimde saklıyordum yani snowboard'u. Hatta bir denge tahtası alıp kendime. O denge tahtasında hep snowboard'u hayal ederek çalıştım yani bayağı. Tabii sonra burada Give It markasını kurdun. Türkiye'nin ilk Evet. denge tahtası markası olarak biliyorum ben Give It'i. Evet doğru. Onun ismi altında zaten okul falan da açmıştın snowboard okulları diye hatırlıyorum hocam. O denge tahtası çok işime yaradı. Geldiğimde tekrar yarışları kazanmaya devam ettim. Denge tahtasının önemini orada hissettin yani. Kaykay tabii. Kaykay da yapıyordum. Denge tahtasından daha çok kaykay çalışmalarımın da etkisi olmuştur herhalde. Board sporları hepsini bütün olarak düşünüyordum ben. Windsurf yaptım, snowboard'a faydası var, snowboard'umun windsurf'e faydası var. Hepsini bir bütün olarak düşünüp komple bir board sporcusu olarak düşünüyordum kendimi. Snow kite yapıyorduk. Zaten halen daha işte snowboard eğitmenliği yapmaktayım Kartalkaya'da. Şu an snowboard eğitmenliğine devam ediyorsun. Evet, Golden Key Otel'deyiz. 2023, 2024 sezonunda da Golden Key'de devam ediyor olacaksın. Yine Fiyat'la snowboard organizasyonunu yaptık. Türkiye'nin ilk serbest stil snowboard müsabakasını düzenledim. Oraya hep bir şeyler katmaya çalıştım. Şu anda Türkiye'de snowboard'un gelişmesi açısından neler yapılması gerektiğine inanıyorsun? Yani şu anki konum içerisinde ne görüyorsun, neler önerebilirsin? En son bunları da seninle konuşmak isterim. Her ne kadar sosyal medya önemliyse de ana akım medya hala önemini devam ettiriyor. Bence televizyon kanallarında daha çok snowboard'un olması. Mesela Survivor tipi yarışmalardan ziyade işte böyle atlamalı zıplamalı snowboard yarışmaları falan olursa bu spor patlayacaktır. Veya işte her türlü snowboard yarışları, kayak yarışları televizyondan verilirse, canlı yayınlanırsa spor için gelişiminde faydası olacaktır diye düşünüyorum. Tabii genelde slalom yarışları falan üzerine birazcık daha duruluyor da birazcık daha sanki freestyle, sloppy style tipi yarışların da gelişmesi gerektiğine inanıyorum. Yani bu yarışların düzenlenmesi Yani hatta insanları geliştirecektir diye düşünüyorum. Freestyle yarışını çekmek daha da kolay yani sadece bir rampa üzerinden çekildiği için. Slalom uzun parkurları çekmek çok daha fazla maliyetli. Biliyorsunuz olimpiyat en fazla izlenen olimpik sınıf
halfpipe snowboard olduğunu düşünürsek en fazla reytingi halfpipe snowboard yapmış olimpiyatlarda. İnsanlar en çok televizyondan bunu izlemiş. Bütün spor dallarından. Onu da buradan insanları, medyayı ve işte sponsorları uyandıralım. Bu tip snowboard, kiteboard gibi sporlar medyada çok dikkat çekiyor. İnsanlar çok fazla yapmasa da onları seyretmek istiyorlar. Bu şekilde bu sporlar gelişmeli yani. Federasyonlar Aynen. sporcuları daha çok aynen. yurt dışına göndermeli gibi. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Urla Kite Camp'te bizi ağırlamış olman, evini bize açmandan dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Benim için bir zevkti. Ben de teşekkür ederim. Aynı zamanda bu videoya destek olan G-Shock'a çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı zamanda bu videonun niyetine sana bir kendi ürünüm olan High Society hoodie hediye etmek istiyorum. Bu Locals on High Levels dediğimiz Locals on High Levels hoodie'si, beyaz hoodie. Çok güzel. Bu şekilde videomuzu bitirmek benim için çok keyifliydi hocam. Sağ ol. Umarım bir daha bunu yaparız. Ben de çok teşekkür ederim. Kanalın hayırlı olsun. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Umarım daha da nice bölümler çekerim yani. Seni de tekrardan ağırlamak çok isterim. Umarım bu kanalda. videoları birçok genç izleyip bu spora başlar. Bu sporların tarihlerinde öğrenirler, burada nasıl geliştiğini öğrenmeleri de Açık güzel havada, olur. doğada spor yapmaktan daha keyifli bir şey olamaz. Buna vesile olduğun için sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Tekrar görüşmek üzere. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı, bir yorum atmayı, videoyu likelamayı, bir de bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.